Almanya siyasi ve ekonomik çalkantıların ortasında erken genel seçime hazırlanıyor. Başbakan Olaf Scholz'un federal mecliste güven oylamasını kaybetmesiyle başlayan bu süreç sadece Almanya için değil, Avrupa'nın tamamı için yeni bir dönemin başlangıcı. And go go go. Fight fight fight. 2019'da kurulan ve SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan 3 partili trafik ışığı koalisyonu, ekonomik kriz, iç çekişmeler ve politika farklılıkları nedeniyle dağıldı. Başbakan Scholz, koalisyon ortağı, FDP lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden alarak bir siyasi krizi tetikledi. Lindner'in partisi FDP'nin muhalefete geçmesiyle koalisyon azınlık hükümetine dönüştü ve işler iyice çıkmaza girdi. Scholz bilinçli bir hamleyle meclisten güven oyu talep etti ve beklenildiği gibi bu oylamayı kaybetti. Bu Almanya Anayasası'nın öngördüğü şekilde erken seçimlerin yolunu açtı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in meclisi feshetmesiyle seçim tarihi kesinleşti. 23 Şubat 2025. Almanya'nın ihracata dayalı ekonomik modeli, Çin'in artan üretim kapasitesi ve rekabetçi politikalarıyla ciddi şekilde sarsılmaya devam ediyor. Bir zamanlar Alman ürünlerine olan yoğun talep, bugün yerini Çinli üreticilerin ürünlerine bıraktı. Çin elektrikli otomobil pazarında Avrupa'daki talebi karşılamakla kalmadı. Aynı zamanda Alman markalarının pazar payını küçülttü. Volkswagen gibi devlerin fabrikalarını kapatma kararları bu krizin simgesi haline geldi. Rusya'nın Ukrayna işgali, Almanya'nın enerji maliyetlerini dramatik şekilde arttırırken sanayi üretimini baltaladı. Ayrıca Almanya'nın NATO'ya olan taahhütleri doğrultusunda savunma harcamalarını arttırması ekonomik kaynakları daha da zorladı. Und nun will Russland sich Teile oder die ganze Ukraine einverleiben mit Gewalt und großer Zerstörung. Das geht nicht und darum müssen wir die Ukraine unterstützen und tun das auch. Gleichzeitig schauen wir immer, dass dieser Krieg nicht sich ausweitet zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO mit furchtbarsten Konsequenzen, wie man sich gut vorstellen kann. Und ich setze mich auch sehr dafür ein, dass alle diplomatischen Möglichkeiten genutzt werden. Rus gazına olan bağımlılığın azalması enerji maliyetlerini 3 katına çıkardı. Bu durum özellikle enerji yoğun sektörlerde üretim kayıplarına yol açtı. Kimya sektöründe üretim 2018 seviyelerine göre %18 düştü. ABD'nin politikaları Almanya üzerindeki ekonomik ve siyasi baskıları arttırıyor. Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte yürürlüğe giren yeni gümrük tarifeleri Alman sanayisini zorlamaya başlayabilir. ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımların azalması Almanya üzerindeki askeri ve ekonomik sorumluluğu arttırabilir. Scholz, Ukrayna'ya artık sağduyulu destek sağlama politikasını seçim kampanyasının merkezine yerleştiriyor. Und deshalb habe ich gerade eine Regierung beendet, weil ich gesagt habe, ich kann mich mit meinem Koalitionspartner nicht darauf einigen, dass wir die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, dass wir wegen der großen Herausforderungen, die wir für die Ukraine haben, nicht überall kürzen müssen. Almanya'da yaklaşan seçimler öncesinde AfD'nin yükselişi ve CDU'nun politik hamleleri siyasi gündemi belirliyor. Eski Başbakan Angela Merkel'in CDU'nun AfD'nin desteğiyle göç politikalarını sertleştiren önergesini meclisten geçirmesine tepki gösterdi. Anketler siyasi dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Muhafazakar CDU liderliğini korurken AfD'nin yükselişi dikkat çekiyor. SPD desteğini kaybederken Yeşiller istikrarını sürdürüyor. BSP'nin parlamentoya girme ihtimali artarken Sol Parti'nin baraj altında kalma riski bulunuyor. Ekonomik kriz ve uluslararası gerilimler seçim gündemini belirliyor. Scholz kriz yönetimiyle ön plana çıkarken CDU ekonomik istikrar vaat ediyor. Yeşiller ise iklim politikalarına odaklanıyor. Doğu Almanya'da yükselen BSP, sol seçmenin dikkatini çekerek siyasi dengeleri etkiliyor. Sarah Wagenknecht'in liderliğinde kurulan BSP, sol popülist bir çizgide ilerliyor. Ekonomide sol politikaları savunsa da göç, kimlik politikaları ve NATO üyeliği konularında daha muhafazakar bir duruş sergiliyor.
Özellikle Doğu Almanya'da geleneksel sol partilere rakip olarak yükselişe geçen parti, mevcut göç politikalarına karşı çıkıyor ve Rusya ile daha yakın ilişkiler kurulmasını savunuyor. BSV'nin yükselişi AfD ile birlikte Doğu eyaletlerinde siyasi dengeleri değiştiriyor. Ancak mevcut oy oranlarıyla BSV'nin büyük bir koalisyonun parçası olması pek olası görünmüyor. Almanya'da ana akım partilerle aşırı sağ arasındaki firewall yani güvenlik duvarı yıkılmaya başladı. 2013'ten bu yana dışlanan AfD, CDU lideri Friedrich Merz'in göç yasasına verdiği destekle ilk kez federal düzeyde bir işbirliği sinyali aldı. Zum ersten Mal wird ein Antrag im Bundestag, den die Union eingebracht hat, deshalb auch erfolgreich, weil er mit den Stimmen der AfD nur überhaupt möglich war. Und man sieht, dass die AfD sich da freut. Sie haben davor, Herr Scholz, vehement vor diesem Moment gewarnt. Sie haben gekämpft und sie haben verloren. Wir alle haben verloren, denn das ist ein Tabubruch, wahrscheinlich ein ganz bedeutender Tag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ich hoffe, er wird sich nicht fortsetzen in der gleichen Richtung, denn das war ein Konsens, den wir in der ganzen Nachkriegsgeschichte. Ja, Sie haben in dieser Debatte der Union und Friedrich Merz einen schweren Vorwurf gemacht. Sie haben gesagt, man kann ihn jetzt nicht mehr. Die Demokratie ist in Gefahr, wenn Radikale an die Macht kommen. Mit der AfD eine Koalition macht. Deshalb, denn das ist ja doch so, dass wir klare Aussagen von Friedrich Merz hatten, in einem Gespräch, das er mit dem Fraktionsvorsitzenden der SPD und auch anderen geführt hat, öffentlich im Bundestag, in Fernsehsendungen immer wieder, dass genau das, was heute passiert ist, nicht passieren würde. Bu gelişme AfD'yi protesto partisi olmaktan çıkarıp siyasi bir aktör haline getirebilir. Merkel'in yıllardır koruduğu AfD'yi dışlama politikası Merz'in hamlesiyle zayıflamış görünüyor. CDU merkezinde binlerce kişi tarafından protesto edilen bu tutum, AfD'nin ana akım siyasete entegrasyonunu hızlandırabilir. Well, first of all, I wanted to really say that I'm very excited for the AfD, and I think you're really the best hope for Germany. I think some things that something I think that is just very important is that people take pride in Germany and being German. This is very important. It's okay to be proud to be German. So I very much hope that the AfD does well and that Alice Weidel does become chancellor. I think that would be very good for Germany. And I think it's very important. I hope that German people unite and strongly support AfD. Musk'ın bu açıklamaları büyük yankı uyandırırken AfD lideri Alice Weidel kendisine teşekkür etti ve "Biz de Almanya'da yurdumuzu tekrar büyük yapıyoruz" diyerek Trump'ın ünlü sloganına gönderme yaptı. Musk daha önce de sahip olduğu X platformunda Weidel'la canlı yayın yaparak AfD'ye desteğini açıkça göstermişti. Look at the war in Ukraine now. They're a big danger to our national security and to actually to the entire European security. This is also my hope in Donald Trump and in your administration, that you end that terrible war, this worthless dying of young people every day, like as fast as you can, because the Europeans, they cannot. They actually given up on everything, like on a good military, on a good negotiation power. Ich hatte mit Herrn Musk vor langer Zeit oder einiger Zeit Kontakt. Später hatten wir noch mal ein Telefongespräch, da ging es auch um seine Geschäftsinteressen. Aber jetzt nutzt er seine neu erworbene Medienmacht, um überall in der Welt sich einzumischen. Das bin ich gewohnt, dass mächtige Medienunternehmer sich einmischen und dass sie es zum Beispiel. Anketler Musk'ın AfD'ye verdiği desteğin seçmenler üzerinde belirgin bir etki yarattığını gösteriyor. Bir kesim bu desteği partinin güçlenmesi olarak görüp AfD'ye daha sıcak bakarken diğerleri Musk'ın siyasi müdahalelerinden rahatsız. AfD'nin özellikle kararsız ve protesto seçmenleri arasında güç kazanması seçim sonuçlarını beklenenden daha fazla etkileyebilir. Almanya erken seçime giderken tarihindeki en büyük siyasi kırılmalardan birini yaşıyor.
Koalisyon hükümetinin çöküşü, ekonomik durgunluk ve aşırı sağın yükselişi ülkenin geleceği hakkında kritik sorular doğuruyor. Almanya'nın geleceği siyasi istikrarın sağlanmasına, ekonomik reformların başarısına ve demokratik değerlerin korunmasına bağlı. 23 Şubat seçimleri ülkenin önümüzdeki yıllarda izleyeceği yolu belirleyecek ve yalnızca Almanya değil, tüm Avrupa için bir dönüm noktası olacak. Dankeschön, and you know, go, go, go. Fight, fight, fight. Fight, fight, fight.